7. asrın karanlık gecelerinde Anadolu'nun bağrında bir ses yükseldi. Bu ses yüzyıllar boyunca milyonlarca kalbe dokunacak, sınırları aşarak tüm insanlığa hitap edecekti. Yunus Emre, yaratılanı severiz yaratandan ötürü diyen, sevgiyi bir yol haline getiren büyük mutasavvıf şair. 1240 yılında Eskişehir'in Sarıköy'ünde dünyaya gelen Yunus Emre, 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın başlarında yaşadı. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış safhasına girmişti. Anadolu halkı Moğol akınlarından ve isyanlardan bunalmış durumdaydı. Kimsenin can güvenliği olmayan, maddi refah ve huzurun kaybolduğu böyle bir devirde Yunus Emre bir umut ışığı olarak belirdi. Sarıköy'de yaşayan, çiftçilikle geçinen fakir bir kişi olan Yunus, Hacı Bektaş-ı Veli'nin yanında bir süre kaldıktan sonra Tapduk Emre'nin dergahına gönderildi. Orada manevi yolculuğunu tamamladı, olgunlaştı. Yunus Emre pek çok yeri gezmiş, Azerbaycan, Şam, Tebriz, Bağdat, Nahçıvan gibi beldeleri görmüştür. 82 yıllık bir ömür sürdükten sonra 1320 yılında vefat etti. Yunus Emre'nin en ayırt edici özelliği, tasavvufi düşünceyi derinden kavrayıp yaşamış olmasıdır. İlahilerinde samimiyet, heyecan ve aşkla derinlikli akıcı bir üsluba ulaşmış, bütün insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe, merhamet ve şefkate davet etmiştir. Yunus Emre iyi bir medrese eğitimi almıştı. Farsçaya hakimdi. Geniş bir ilmi ve felsefi kültüre sahipti. Ancak kullandığı üslup son derece mütevazidir. Kendisini miskin, biçare, derviş gibi sıfatlarla anardı. Hiçbir zaman kibirli olmadı. Yunus'un Anadolu Türkçesinin oluşumuna ve edebi bir dil haline gelmesine katkısı çok büyüktür. Bu konuda bir çığır açmıştır. Mevlana şiirlerini Farsça yazarken Yunus şiirlerini sade, halkın anlayacağı bir Türkçe ile söyledi. Yunus'tan önce sözlü bir edebiyat varsa da Anadolu'da gelişen Batı Türkçesiyle ilk ve en güzel şiirleri Yunus ortaya koymuş, şifahi birikimden yararlanarak dili sanatkârane bir üslupla işleyip Türkçe'de bir tasavvuf dili oluşturmuştur. Şiirleri yalnızca halk şiirini değil, divan şiirini de etkiledi. Kendisinden sonra gelen Osmanlı dönemindeki birçok şeyh, Yunus'un şiirlerini toplayarak divan oluşturmuştur. Yunus Emre'nin felsefesinin özü sevgidir. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü sözüyle her insanın Allah'ın yarattığı için sevilmeye değer olduğunu vurguladı. En meşhur dizelerinden "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz." Yunus'un Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesi ve İslamlaşmasına tesiri büyük oldu. O toplumsal barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin şairiydi. 72 millete bir gözle bakmayan kimsenin gerçek Müslüman olamayacağını söyledi. Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre, Ahmet Yesevi ile başlayan tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu'da yeniden ortaya koymuş ve Rumeli coğrafyasında gelişen tasavvuf edebiyatı ondan büyük ölçüde etkilenmiştir. İlahileri camilerde, tekkelerde, Bektaşi meydanlarında, Mevlevi semalarında okundu. Halveti, Nakşi, Kadiri, Rufai tarikatlarının hepsi onu benimsedi. Hiçbir tarikat Yunus'u kabul etmekte sorun yaşamadı. Yunus'un tasavvuf anlayışı Kur'an ve sünnete, kendisinden önce yaşayan mutasavvıfların düşüncelerine ve tecrübelerine dayanır. Bu yüzden tüm İslam dünyası tarafından saygı görür, şiirleri halen okunur. UNESCO Genel Konferansı 1991 yılını Uluslararası Yunus Emre Yılı ilan etti. 2021 yılında ise Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Yunus Emre'nin mesajı 700 yıl sonra hala tazeydi. Ayrılıkların, nefret söylemlerinin, savaşların olduğu günümüz dünyasında onun sevgi ve hoşgörü çağrısı her zamankinden daha önemli. "Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için" diyen Yunus Emre, sadece Türk İslam kültürünün değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Onun şiirleri asırlar sonra da kalplerde yankılanmaya devam edecek.